İnsanlık tarihinin en eski hikayelerinden biri ve adı binlerce yıldır unutulmayan bir kral. Bu sıradan bir hükümdarın hikayesi değil, bu gücün sınırlarını zorlayan bir insanın hikayesi. Korkunun, dostluğun ve insan olmanın ne demek olduğunun sorgulandığı bir anlatı. Bu destan Sümer topraklarında doğdu ama anlattığı şey sadece bir kahraman değil, insanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Tanrılarla insanların henüz kesin çizgilerle ayrılmadığı bir çağda bir kral sahip olduğu her şeye rağmen daha fazlasını istedi. Ve işte tam da bu yüzden onun hikayesi binlerce yıl boyunca unutulmadı. Kil tabletlere kazındı. Zamanın içinden geçerek bugüne kadar ulaştı. Ve hala aynı soruyu sorduruyor. İnsan gerçekten neyin peşinden gitmelidir? Şimdi tarihin derinliklerinden gelen bu kadim yolculuğun kapısını aralıyoruz. İyi seyirler. Gılgamış ta doğuştan bambaşka biriydi. 3'te 2'si Tanrı soyundan, 3'te 1'i ise insan soyundandı. Tanrı Mah tasarlamıştı onun gövdesini, yüzünün biçimini. Bir boğa gibi güçlüydü. Kılıcını vurduğunda vurduğu şeyi parçalardı. Herkes el pençe divan onun buyruklarını bekler, Uruk şehrinin gençleri onu görünce korkudan tir tir titrerlerdi. Gılgamış hiçbir kızı sözlenmiş bile olsa sevdiğini bırakmıyordu. Oldukça zalim biriydi. İnsanlar bu durumdan şikayetçiydiler. Yarattığınız bu adam kudurmuş bir boğadan farksız diye gök tanrılarına yalvarıp yakardılar. İnsanların şikayet dolu yakarışlarını dinleyen Tanrı Anu, büyük tanrıça Aruru'yu yanına çağırdı. Ey tanrıça, bu Gılgamış denen adamı sen yarattın. Şimdi de ona öyle bir rakip yarat ki cesareti yüreği ona eş olsun. Sürekli kavga edip dursunlar da Uruk şehri de rahat etsin. Tanrıça Aruru hiç beklemeden kafasında şekillendirdi Gılgamış'ın rakibini. Ellerini yıkayıp bir tutam kil aldı. Kili çölün ortasına bırakıp orada yoğurdu ve yarattı. Enkidu işte böyle var oldu. Enkidu'nun saçları kıvırcık ve uzundu. Gövdesi ise kıllıydı. Ne insan yüzü görmüştü ne de bir şehir. Hayvan sürüleriyle birlikte su kenarına iner, onlarla geçirirdi vaktini. Günün birinde bir avcı onunla su kenarında yüz yüze geldi. Avcı onu görünce korkudan taş kesildi. Enkidu ise barınağına geri döndüğünde şaşkınlık içerisinde düşüncelere daldı. Bu sırada avcının içi korkuyla dolmuş, beti benzi atmıştı. Evine döndüğünde olan biteni babasına anlattı. Baba, avlanırken adamın birini gördüm. Yabani bir hayvan gibiydi. Hayatımda gördüğüm en güçlü adamdı. Kolları gökten düşen taşlardan bile katıydı. Sürekli hayvanlarla birlikteydi. Onlarla yiyip içiyordu. Korkudan yanına yaklaşamadım. Avlanmak için kurduğum tuzakların hepsini mahvetti. Kazdığım çukurları doldurdu. Gerdiğim ağları kopardı. Avlanmama izin vermedi. Ben de korkudan ne yapacağıma şaşırıp gerisin geri döndüm. Babası da tüm olanları dinledikten sonra oğluna şöyle söyledi. Oğlum, şu dünyada Uruk şehrindeki Gılgamış'tan daha yiğidi yoktur. Doğruca ona git. Bana anlattığın her şeyi ona da anlat. Avcı babasının öğüdünü dinledi ve Uruk kentine doğru yola çıktı. Gılgamış'ın huzuruna çıktı ve ne yaşadıysa olduğu gibi anlattı. Gılgamış avcıya şunları söyledi. Avcı, yanına bir sokak kadını al ve birlikte gidin. O adam su kenarında hayvanlarla yiyip içerken sokak kadını da giysilerini çıkarıp adama görünsün. Adam kızı görünce dayanamaz, yanına gelir ve böylece elinde büyüyen o hayvan sürüleri de ona yüz çevirir. Avcı Gılgamış'ın dediği gibi yaptı. Bir sokak kadınıyla 3 gün boyunca yolculuk etti. Nihayetinde varacakları yere gelip saklandılar ve 1-2 gün boyunca Enkidu'nun gelmesini beklediler. Bir süre sonra hayvan sürüleri ve yaban hayvanları su içmeye indiler. Kana kana su içerlerken yanlarına Enkidu da geldi. O sırada avcının gözleri açıldı. İşte bu adam, ta kendisi. Hadi giysilerini çıkar da seni görsün, sürüsünden uzaklaşsın. Enkidu 6 gün 6 gece kadınla birlikte oldu. 7. günde hayvanların yanına dönmek istedi. Onları özlemişti. Ama hayvanlar onu görünce kaçtılar. Yaban hayvanları ondan uzaklaştı. Enkidu onların peşinden gitmek istedi fakat bedeninde eski gücü kalmamıştı. Dizlerini yerinden oynatamadı. Gerisin geri kadının yanına döndü. Kadın onun yüzüne bir süre öylece baktı ve dedi ki, "Güzel bir görünüşün var Enkidu. Tanrılar gibisin. Ne diye bu ıssız topraklarda yaşıyorsun? Gel, seni Uruk şehrine götüreyim. Tanrı Anu'nun, tanrıça İştar'ın, boğa gibi güçlü Gılgamış'ın şehrine.
Hem sen de Gılgamış gibisin. Seversin onu. Enkidu kadının dediklerini anlamıştı ve ona heyecan içerisinde "Tamam, geliyorum seninle. O çok övdüğün Uruk şehrine. Hem şu Gılgamış denen adama da meydan okurum. Görelim bakalım kim güçlüymüş." "O halde gel benimle," dedi kadın ve ona kendi giysisinden parçalar yırtıp giydirdi. Sonra elinden bir çocuğu tutar gibi tutup yola koyuldular. "Uruk şehri nasıldır bilir misin?" dedi kadın. "Orada güzel kemerler kuşanırlar. Her gün düğün bayramdır. Çalgılar çalınır, genç kızlar dans eder. Yaşı geçkinler bile ayaktadırlar geceleyin. Ah Enkidu, sen yaşamayı bilmiyorsun. Seni Gılgamış'la tanıştıracağım. Onun yüzüne uzun uzun bak. Böyle güçlü birini görmemişsindir daha önce. Yaşamla dolup taşan biridir. Dinlenmek nedir bilmez. Ah Enkidu, kurtul şu yabanilikten. Biliyor musun? Gılgamış senin hakkında rüyalar görüp dururdu." Enkidu şaşırmış bir halde kadına baktı. "Rüya mı? Beni görmedi bile. Nasıl görebilir?" Kadın tebessüm ederek konuşmasına devam etti. Gılgamış bir gün uyandığında telaşla annesine koşmuş. Rüyasında olan biteni anlatmış. Şöyle demiş annesine: "Ana, tuhaf bir rüya gördüm. Etrafımda çevremi saran sayısız yıldız vardı. Ben onları büyülenmiş halde seyrederken birden gökten bir taş düştü yanıma. Taşı olanca gücümle kaldırmaya çalıştım ama çok ağırdı. Yerinden kımıldatamadım bile. Bütün Uruk halkı gelmiş olan biteni seyrediyordu. Sonra taşın başına toplandılar. Ona kutsal bir şeymiş gibi bakıyorlardı. Sonra nasıl olduysa onu kavradım, aldım ve sana getirdim. Ayaklarının dibine koydum. Sen de ona sanki benimle eşitmiş gibi davrandın." Sonra annesi bilge tanrıça Ninsun ona şöyle demiş: "Gökteki yıldızlar senin yoldaşlarındır. O yerinden kımıldatamadığın ama sonra bir şekilde taşıyıp ayaklarımın dibine koyduğun gökten düşen taş ise yiğit bir adamdır. Ülkedeki en güçlü kişi, belki senden bile güçlü. Fakat kurtarıcı bir yoldaş olacak sana. İşte oğlum, gördüğün rüyanın anlamı budur." Bir başka gün Gılgamış yine telaşla annesinin yanında almış soluğu. "Ana, bir rüya daha gördüm. Uruk şehrinin ortasında yerde tuhaf bir balta vardı. Herkes çevresine toplanmıştı. Bütün Uruk oradaydı. Kalabalıktan geçilmiyordu. Sonra baltayı sapından kavrayıp tuttum getirdim sana. Ayağının dibine bıraktım. Sen de onu benimle eşit saydın." Annesinin sonunda şöyle demiş: "O balta bir adamdır oğlum. Seninle eşit saymam ise senin gibi yiğit biri çıkıp gelecek ve sen yardımına koşan bir dost edineceksin." Gılgamış da düşüncelere dalıp demiş ki: "Belki Yüce Tanrı Enlil'in yardımıyla bir yardımcı, bir dost kazanırım." Uzun bir yolculuktan sonra Enkidu ve kadın şehre girdiler. Yolda karşılaştıkları bir adamdan Gılgamış'ın halka eziyet ettiğini öğrendiler. Enkidu bu duruma çok kızdı ve şehre girip Gılgamış'ı aramaya başladı. Uruklular bu tuhaf yabani adamı şaşkınlıkla seyrettiler. Aralarında görünüşü tıpkı Gılgamış gibi ama boyu daha küçük, yine de daha sağlam yapısı var diye konuşuyorlardı. Sonunda Gılgamış Enkidu'nun karşısına çıktı. İnsanlar Enkidu'ya bakıp tanrılara benzeyen Gılgamış'la boy ölçüşmeye cesaret eden adam bu diyorlardı. Gılgamış bu adamı bakışlarıyla tarttı. Adam yabani hayvanlarla ıssız bir yerde büyüdüğünden kudurmuş bir boğa gibi öfkeli görünüyordu. Enkidu birden Gılgamış'ın önüne fırladı. Kıyasıya dövüşmeye, güreşmeye başladılar. Eşikler, pervazlar titredi. Duvarlar sallandı. Fakat yenişemediler. Gılgamış'ın annesi gelip onları ayırdı. "Oğlum, bu Enkidu'nun ne anısı var ne babası. Kimse ona bakmamış. Yabanda doğmuş. Tek başına büyümüş. Ne acılar çekmiştir kim bilir." Enkidu bu sözler üzerine öylece kala kaldı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Yüreği yanıyor, içi içini yiyordu. Onca yıl ne yaşadıysa içine atmıştı. Şimdi ise Ninsun'un sözleri gözlerini yaşa boğmuştu. Gılgamış Enkidu'ya yaklaştı. Elini omzuna koyup "Gözlerin neden yaşlarla doldu, neden yüreğin üzgün?" diye sordu. Enkidu ise şöyle konuştu: "Acı içinde bağırmaktan boğazım parçalandı. Kollarım cansız, sanki bana ait değiller gibi. Bunca zaman güçsüzlük benim gücüm oldu." Tüm bu olanlar sonrasında Gılgamış ve Enkidu arkadaş oldular. Gılgamış'ın bir amacı vardı. Sedir ormanlarına gidip oranın bekçisi Dev Humbaba'yı öldürmek. Çünkü bu devasa yaratık yüzünden Uruk'a kereste getirilemiyordu. Gılgamış bu amacını Enkidu ile paylaştı.
Enkidu, bilir misin ormanda Humbaba adında korkunç, devasa bir yaratık var. Yıllardır onu yok etmek istiyorum. Fakat tek başıma beceremezdim bunu. Talih bana senin gibi güçlü bir dost getirdi. Gel hadi, birlikte onu yok edelim. Şehri onun kötülüğünden kurtaralım. Hem ondan kurtulursak istediğimiz zaman sedir ağaçlarından keresteler taşırız. Şehre güzel yapılar inşa ederiz. Enkidu, Gılgamış'ın bu teklifine şaşırmıştı. Ona şöyle dedi. O dediğini bilirim Gılgamış. Yabanda hayvan sürüsüyle dolaşırken duymuştum. O ormanın içine kimse giremez. Humbaba denen yaratığın bağırması tufan gümbürtüsüne benzer. Nefesinin yanında ateş hiç kalır. Ölümden beterdir onun soluğu. Ne diye kalkışırsın böyle bir işe? Bu tam bir çılgınlık. Bunun üzerine Gılgamış kaşlarını çattı ve Enkidu'ya şöyle dedi. Evet, ben bu işe kalkışmak istiyorum. Sedir ormanına gideceğim. Humbaba denen o yaratığın olduğu yere. Onunla dövüşmek için bana bir balta yeter. Belli ki korktun. Sen burada kal. Ben tek başıma giderim. Enkidu durumu Gılgamış'a açıklamaya çalışıyordu. Gılgamış, bilmez misin oranın asıl sahibi fırtına tanrısı Ver'dir. Humbaba sadece bekçilik yapar ve gücünü Tanrı Ver'den alır. Gücüne güç yetmez. Uyku nedir bilmez bu soysuz yaratık. Ayrıca orman korunsun diye Tanrı Enlil ormanın etrafını 7 şimşekle donatmıştır. Bunları hiç duymadın mı? Gılgamış eliyle Enkidu'yu susturdu. Peki ya sen bilmez misin? İnsanoğlunun günleri sayılıdır. Yapıp ettikleri yel esintisinden başka bir şey değildir. Eğer ölmekten korkuyorsan yiğitliğin gücün ne işe yarar? Üstelik sen yabanda aslanlar arasında büyüdün öyle mi? İstersen ben önden giderim. Ölürsem de ardımda sağlam bir isim bırakırım. Enkidu yanı başındaki kayalardan birine oturdu ve başını öne eğerek bir süre düşünceli bir halde öylece durdu. Sonra bakışlarını Gılgamış'a çevirdi ve şöyle konuştu. Bunları söylemekle beni çok üzdün Gılgamış. Pekala, seninle geliyorum. Hem ölürsem de adımı yaşatacak bir dostum var. Gılgamış Enkidu'nun elinden tutup onu yerinden kaldırdı. Gel kardeşim, demircilere gidelim. Silahlarımızı gözümüzün önünde dövsünler. Hatasız ve sağlam olsun silahlarımız. Kalkıp birlikte demircilere gittiler. Ustalarla tek tek görüştüler. Akıl danıştılar. Demirciler de onlar için her biri hemen hemen 75 kilo ağırlığında baltalar dövdüler. Koca koca hançerler yaptılar. Uruk şehrinin sokaklarında sevinçle Gılgamış'ın Humbaba'yı öldüreceği haberleri yayıldı. Haberi duyan herkes bir araya geldi. Gılgamış toplanan kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Ey halkım, şu sedir ormanında yaşayan Humbaba'yı bilirsiniz. O korkunç, güç yitirilemez, soysuz yaratığı bilirsiniz. Oraya gidip onu deşeceğim ve siz de o ormana korkusuzca girip çıkabileceksiniz. Uruk çocuğunun ne yaman olduğunu ona göstereceğim. Gılgamış bunları büyük bir heyecanla dile getirirken Uruk şehrinin yaşlıları Gılgamış'a karşı çıktılar. Gılgamış, gençsin, güçlüsün ama yanlış düşünüyorsun. Kalbin seni yanıltıyor. Kalkıştığın işin farkında değilsin. Duyduk ki Humbaba korkunç derecede vahşi bir canavar. Söyler misin? O koca ormana girip de nasıl sağ çıkacaksın? Gılgamış bu sözler üzerine gülerek Enkidu'ya döndü. Kardeş, görüyor musun? Ne diyorlar? Hiç gider miyim? Ödüm kopuyor o canavardan. Evimin köşesine saklanacağım desem sanırım beni haklı bulurlardı. Ama bu ben değilim. Ben gidip o azılı canavarla vuruşacağım. Uruk'un yaşlıları baktılar ki Gılgamış kararından dönmeyecek. Onu kutsayıp öğütler verdiler. Ey Gılgamış, gücüne güvenme, gözlerini dört aç. Enkidu önden gitsin. O yolları bilir. Ormanı, geçiş yerlerini hepsini bilir. Gözleri keskin birine benziyor. Seni koruyacaktır. Tanrın sana yoldaşlık etsin. Doğru yolu göstersin. Çıkılmaz yolları aştırsın. Gece dinlendiğinizde rüyana atan Lugalban da girsin de sana sevinçli haberler versin. Tez zamanda dileğine ulaşasın. Başına bir iş gelmeden sağ salim Uruk'a gelesin. Gılgamış diz çöküp Tanrı Şamaş'a yalvarmaya, yakarmaya başladı. Dilerim bu sözler gerçek olur. Gidiyorum Şamaş, bu yolda yardımını istiyorum. Sağlıcakla yurduma dönmeme izin ver. O anda olumsuz bir işaret görür ve gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Ey Şamaş, tanımadığım, bilmediğim yollardan geçeceğim. Başıma bir şey gelmez de geri dönersem seni yücelteceğim. Sana adaklar adayıp kurbanlar sunacağım. O sırada demirciler koca koca silahları zar zor güçlükle getirdiler.
Baltalar, kılıçlar, ok ve yaylar, her şey hazırdı. Gılgamış baltaları sırtına yerleştirdi. Yayı omzuna astı. Kılıcı da kını ile birlikte kemerine taktı. Artık yola koyulma vakti gelmişti. Enkidu bu kalabalığa alışkın olmadığından bunalmıştı. Gılgamış, şu insanları başımızdan sav da gideceksek gidelim. Gılgamış halkıyla vedalaşmadan önce şunları söyledi. Adı bütün ülkelerde duyulan o karşı konulamaz denilen yaratıkla çarpışmaya gidiyorum. Size verdiğim vaadi gerçekleştireceğim. Gönül rahatlığıyla aranıza döneceğim. Uruk halkı onları iyi dileklerle yolcu ettiler. Haydi gidin, yolunuz açık olsun. İstediğiniz yere ulaşıp sağ salim dönesiniz. Gılgamış, Enkidu ile birlikte yolda ilerlerken birden onu durdurdu. Enkidu, gel gitmeden önce Ninsu'nun tapınağına gidelim. O annemdir, bilgeler bilgesidir, her şeyden anlar. Vereceği öğütler işimize çok yarayacak. Birlikte Ninsu'nun tapınağına gidip onun huzuruna çıktılar. Gılgamış annesini görür görmez büyük bir gururla ona seslendi. Benim bilgeler bilgesi anacığım, bak gücüm kuvvetim yerinde. Humbaba'yla çarpışmaya, Tanrı Şamaş'ın nefret ettiği o beladan kurtulmaya gidiyorum. Ey Ninsun, benim için Şamaş'tan yardım dile. Dile ki o soysuz canavarı öldüreyim. Ninsun oğlunun dediklerini büyük üzüntü ve endişeyle dinledi ama ses çıkarmadı. Onun cesaretini kırmak istemedi. Beni burada bekleyin diyerek odasına çekildi. Yıkandı, temizlendi, bedeninde tütsüler gezdirdi. Sonra üzerine temiz giysiler giydi. Boynuna güzel bir gerdanlık takıp kemerini kuşandı. Başına tacını taktı ve yerlere su serperek odaları dolaştı. Merdivenden çıkıp evin damına oturdu. Tanrı Şamaş adına tütsüler yakmaya, dualar etmeye başladı. Sonra acı içinde yakarmaya başladı. Niçin oğul diye bana Gılgamış'ı verdin? Neden onun bu denli deli bir yüreğe sahip olmasına göz yumdun? Şimdi onu bilmediği bir yola sürüklüyorsun. Bilmediği, hiç tanımadığı amansız bir düşmanın kucağına atıyorsun. O baş belasından şehri kurtarıncaya kadar, tekrar yuvasına, yanıma dönene kadar karın Aya'ya söyle. Gece gözcülerini uyarsın, oğluma göz kulak olsunlar. Ninsun gözyaşları içinde tütsüleri söndürdü. Defalarca okuyup üfledikten sonra yerinden doğrulup aşağı indi ve Enkidu'nun karşısına dikildi. Oğlum, seni ben doğurmadım, senin annen değilim ama yine de seni kendimden sayıyorum. Gılgamış'ın dostu, yoldaşı olarak görüyorum. Ona göz kulak ol. Yoldaşını koru, bütün tuzaklardan uzak tut. Onu sana emanet ediyorum. Nasıl götürdüysem öyle getir oğlumu. Enkidu utana sıkıla mutlu bir şekilde kendi kendine mırıldandı. Bilge Ninsun oğluyla bir tuttu beni. Oğlum dedi, ona yoldaş saydı, dost saydı. Gılgamış ve Enkidu Tanrıça Ninsu'nun huzurundan ayrılıp yola koyuldular. Sırtlarında ağır silahlar, ellerinde deri tulumlara doldurulmuş yiyecek ve içecekler vardı. Bu kadar yükle yürümek kolay değildi. Fakat amaçları onlara güç veriyordu. Uzun bir yolculuktan sonra ormanın yakınlarındaki Hermon Dağı'nın eteklerine geldiler. Akşamüstü olduğunda bir çukur kazdılar. Tütsüler yakıldı, dualar edildi. Gılgamış diz çöküp yalvarıp yakarmaya başladı. Ey dağ, bana bir düş getir, müjdeli bir düş. Bu işi başarıp başaramayacağımızı göster bana. Enkidu Gılgamış'ı okuyup üfledi. Ansızın esen rüzgar gelip geçtikten sonra onu yatırdı ve çevresine büyülü bir çember çizdi. Sonrasında Gılgamış yavaşça uykuya daldı. Ama gece yarısı aniden yerinden sıçrayarak uyandı. Enkidu, bir rüya gördüm. Dağlık bir yerden geçiyorduk. Dağ aniden yarılıp üstümüze devrildi. Ama biz sanki hızlıca uçuşan sinekler gibi oradan uçarak ayrıldık. Enkidu yoldaşının gördüğü rüyayı şöyle yorumladı. Hayırlı bir düş görmüşsün Gılgamış. Rüyandaki üzerimize devrilen dağın anlamı Humbaba'yı yeneceğiz demektir. Ölüsünü bir yana atıp oradan uçar gibi gideceğiz. Yarın Tanrı Şamaş'tan uğurlu bir işaret alacağız. Toparlanıp yolculuklarına devam ettiler ve bir süre sonra akşam olunca yine dinlenmeye çekildiler. Gılgamış gecenin bir yarısı yine aniden uyandı. Enkidu, kötü bir rüya daha gördüm. Uğursuz, karanlık bir rüyaydı. Koca boynuzları olan bir mandayla boğuşuyordum. Böğürtüsü öyle gürültülüydü ki yerleri sarsıyordu. Kaldırdığı toz göğü karartıyordu. Sonra aniden keskin bir ışık kapladı her yeri. Bir adam göründü. Oradan beni tutup çıkardı.
Su içtiği kaptan bana da su içirdi. İçimi ferahlattı. Sonra ayaklarımın yere basmasını sağladı. Enkidu tebessümle Gılgamış'a baktı. Ah kardeşim, görmüyor musun? O manda düşmanın değil, Tanrı Şamaş'ın ta kendisi. Zor anlarımızda bizim elimizden tutacaktır. Su içtiği kaptan sana da su içiren kişi ise senin koruyucu atan Lugalbanda. İkisinin yardımıyla bu işi halledeceğiz. İçin rahat olsun. Bir süre sonra uykuya daldıkları bir gece Gılgamış yine sıçrayarak uyandı. Kardeşim, üçüncü bir rüya daha gördüm. Aklımı başımdan alan bir rüya. Göğü korkunç bir çığlık kaplıyordu sanki. Sonra hava karardı, göz gözü görmez oldu. Aniden her yeri gün gibi aydınlatan bir şimşek çaktı. Her yeri yaktı. Gördüğüm ne varsa alev alev yanıyordu. Sonra ateş söndü. Ortalıkta küllerden başka hiçbir şey yoktu. Enkidu bu rüya karşısında önce durakladı. Ne diyeceğini bilemedi. Sonra şöyle konuştu. Kardeşim, bana kalırsa bu rüyanın tabiri şöyle. Humbaba'yı ateş gibi söndüreceğiz. Onun hakkından geleceğiz. İçini ferah tut. Gılgamış dizlerinin üstüne çöküp gözyaşları içinde Tanrı Şamaş'a yakardı. Ey Şamaş, anneme verdiğin sözü hatırla. Benim yanımda ol, bana yardım et. Tanrı Şamaş, Gılgamış'ın sözlerini işitti ve gökten şu sesler yükseldi. O yaratık mağarasına saklanmadan önce onunla vuruşun. 7 zırhından yalnızca birini kuşandı. Bu yaratığın en zayıf anıdır. Bu ses üzerine Gılgamış ve Enkidu aceleyle kısa yoldan ormana doğru koşmaya başladılar. Enkidu telaşla Gılgamış'ın kolundan tuttu ve şöyle konuştu. Gılgamış, burası çok kaygan. İlerleyemeyiz, kayar düşeriz. Başka bir yol bulsak bile kollarımızda güç kalmaz. Gılgamış Enkidu'yu tutup sarstı. Kardeşim, bütün dağları sırasıyla aştık. Yolun sonuna geldik. Bak orman karşımızda. Neden korkuyorsun? Cesaretini kaybetme. Haydi gel. Birlikte girelim şu ormana. Birlikte ilerleyip ormanın kıyısına vardılar. Orada bir süre sessizce ortalığı gözetlediler. Humbaba'nın gelip geçtiği yerde bir açıklık vardı. Yolları düz ve belirgindi. Orada onunla dövüşebilirlerdi. Birden korkunç bir böğürtü yükseldi Humbaba'dan. Orada olduğunuzu biliyorum. Ne diye geldiniz buraya? Canınıza mı susadınız? Enkidu, bilir misin seni uzaktan seyrederdim. Sana üzülürdüm ama yanına yaklaşmadım. Ama şimdi sen Gılgamış'ı buraya getirdin. O yüzden seni öldürsem hiçbir üzüntü duymam. Gılgamış'ın göğsünü parçalayıp yem diye kartallara, akbabalara atacağım. Gılgamış, Humbaba'nın sözlerinden, görünüşünden öyle korkmuştu ki yerinden kıpırdayamıyordu. Bunu fark eden Enkidu, "Kardeşim, ne bu hal? Bana cesaretini kaybetme diyen, yüreklendirici konuşmayı yapan Gılgamış nerede? Hadi gel, şu işi bitirelim," dedi. Ve birlikte oldukları yerden çıktılar. Artık Humbaba'yla karşı karşıyaydılar. Gılgamış aniden atılıp Humbaba'nın başına vurdu. Bu yaratığın sarsıntısı neredeyse yeri çökertecekti. Humbaba tam Gılgamış'a hamlesini yapacakken Tanrı Şamaş Humbaba'ya büyük fırtınalar yolladı. Tam 10 ayrı rüzgar onun üzerine çullandı. Kıpırdayamıyordu. Gılgamış eline aldığı kılıç ve baltasıyla yerde hareketsiz yatan Humbaba'nın karşısına dikildi. "Gılgamış, yüce Gılgamış," diye inledi Humbaba. "Sana söz veriyorum. Her buyruğuna baş eğeceğim. Sözünden çıkmayacağım. İstediğin her şeyi yapacağım. Emrinde olacağım. Lütfen bana zarar verme. Beni bağışla." Yaratığa tiksintiyle bakan Enkidu Gılgamış'a haykırdı. "Dinleme onu kardeşim. Yalvarmalarına aldırma sakın." Humbaba zorlukla konuşuyordu. "Ey Enkidu, size ne zararım oldu? İstesem seni öldürürdüm. Şu dipsiz ormanda boğazlayıp kurda kuşa, yılana çıyana yem yapardım seni. Gılgamış'ı tanır bilirsin. Söyle de kıymasın canıma, yalvarırım." Ama Enkidu hiç oralı değildi. "Kardeşim, bitir şunun işini. Ne bekliyorsun? Gebert şu soysuz canavarı. Kardeşim, sana diyorum. Yüce Enlil duymadan önce bu işi halletmeliyiz. Ama sen hala bekliyorsun. Boşa konuşuyorum belli ki. İş başa düştü. Ben geberteceğim Humbaba'yı." Bunun üzerine Gılgamış Enkidu'ya dedi ki, "Enkidu, sen beni anlamadın. Bilirsin tanrılar insan gözünün dayanamayacağı ışıklar saçarlar. Humbaba bir canavar bile olsa tanrı soyundandır. Onu yenemezsek ve onun yok edici ışığı ormana dağılırsa aydınlık yok olur. Her yeri karanlık kaplar." Enkidu öfkeyle haykırdı. "Kardeşim, sen daha ne yapmak istediğini bilmiyorsun.
Öldüreceksen öldür, yoksa ben deşeceğim bu canavarı. Ölürse ışığı falan kalmaz. Acele et biraz. Bu iş Tanrı Enlil'in kulağına giderse hiçbir halt edemeyiz. Gılgamış cesaretini toplayıp kılıcını çekti ve diğer eline de baltasını aldı. Humbaba'ya yaklaşıp böğrüne kılıcı soktu. Baltasıyla da boynuna öldüresiye vurmaya başladı. Enkidu da gelip canavarın yüzünü dağıttı. Ellerini kollarını parçaladı. Humbaba'nın acı içindeki böğürtüsü ormanda öyle bir yankılandı ki dağlar sarsıldı, doruklar titredi. Humbaba'nın tanrı parıltısı kalmadı. Gözlerindeki parıltı bile yok oldu gitti. Humbaba'yı öldürmekle tanrıları kızdırdığını düşünen Gılgamış'la Enkidu, onların gönlünü almak için Nippur'daki tapınağa büyük, gösterişli bir kapı armağan etmek istediler. Bu nedenle ormandan kereste almalıydılar. Gılgamış ağaçları keserken Enkidu da kütüklere işaret koyuyordu. Enkidu yorgun argın alnındaki teri silerken Gılgamış'a seslendi. Bak kardeşim, ulu bir ağacı devirdik. Ucu neredeyse göğü deliyordu. Yüksekliği o kadar büyüktü. Bundan bir kapı kanadı yap. Boyu 90 karış, eni 30 karış olsun. Kalınlığı da 2 karış. Fırat Nehri üzerinden onu Nippur'a götürelim. Halk bunu görünce sevinçten bayram edecek. Ve sonrasında birlikte başka bir ağaçtan da sal yaptılar. Enkidu salın üzerine çıktı ve ardından da elinde Humbaba'nın kesik başıyla birlikte Gılgamış geldi. Uruk'a döndüklerinde elinde Humbaba'nın kesik başıyla tüm heybetiyle duran Gılgamış'ı gören tanrıça İştar ona hayran kalmıştı. Onu göğün ardında hayranlıkla seyrediyordu. Gılgamış evine gitti. Saçlarını yıkadı. Kirli giysilerini çıkarıp temiz giysiler giyindi. Üstüne bol bir gömlek geçirip beline kuşağını bağladı. Tacını da başına yerleştirip öylece dışarı çıktı. Tanrıça İştar onun duruşundan, heybetinden öyle büyülenmişti ki dayanamadığı karşısına çıktı. Ve sanki ilahi kudrete sahip olmayan sıradan biriymiş gibi neredeyse Gılgamış'a yalvarırcasına bir tanrıdan farksız yüce Gılgamış, ne olur benim eşim ol, sana sadık kalırım, ömür boyu yanı başından ayrılmam, gel de karın olayım senin. Koca atların, katırların çektiği arabalar yerine rüzgarların, fırtınaların çektiği altından, lacivert taşından araba sunayım sana. Güzel kokulu sarayımıza girdiğinde en soylu rahibeler öpsün ayaklarını. Yere kapansınlar krallar önünde. Krallar, kraliçeler sana vergi diye yurtlarının en güzel ürünlerini getirsinler. Gılgamış İştar'a acırcasına baktı ve seninle olacağıma kılıcımı böğrüme saplar, kendi canımı alırım. Sen ki soğukta insanı ısıtmayan ocak gibisin. Küçük bir rüzgar esintisine dayanamayan derme çatma kapısın. Altında yatanı boğan bir yorgan gibisin. Sen giyenin ayağına vuran bir çarıksın. Aşık olduğun, sevdiğin onca insanın ne hallere düştüğünü bilmez miyim sanıyorsun? Hangisi senin tuzaklarından kurtulabildi? Dur, sana onları bir bir sayayım da gör. Şu avcılık yapan çoban tanrı, Tammuz, o öldükten sonra her yıl gözyaşı döktürüp ağıt yaktırdın. Rengarenk kuşları onun anısına sevdin de sonra onların kanatlarını birer birer kırdın. Bir çobanı sevdin. O çoban ki sana her gün çörekler pişirir, oğlaklar keserdi. Ona büyülü bir sopayla vurdun, kurda çevirdin. Kendi yardımcıları onu kovdu, köpekleri parçalarcasına ısırdı. Sonra Sin adıyla da bilinen ay tanrısı baban Nanna'nın bahçıvanı İşullannu'ya tutuldun. Sana her gün bir küfe hurma getirir, sofranı donatırdı. Onunla birlikte olmaya kalktın. O da istemeyince yine vurdun büyülü sopanla. Kim bilir hangi hayvana çevirdin zavallıyı. Beni sevme, isteme. Aksi halde kaderim onlardan farksız olur. İştar öfkeyle oradan uzaklaşıp göğün ardına Tanrı Anu'nun huzuruna çıktı. Annesi Antu da oradaydı. Ağlayarak olan biteni onlara anlatmaya başladı. Ey benim Tanrı babam! Gılgamış'ı duydun mu? Bana olmadık sözler etti. Bütün ayıplarımı, unutmaya çalıştığım ne varsa hepsini bir bir yüzüme vurdu. Tanrı Anu kızını sükunetle dinledikten sonra şöyle konuştu. Neden bahsediyorsun? Gılgamış'ı kışkırtan sen değil miydin? Onu sen zorlamadın mı seninle olsun diye? İştar yalvaran gözlerle babasına baktı. Ne olur gök boğasını bana ver. Gılgamış denen o had bilmez yaratığı öldürsün, kurtarsın beni bu öfkeden. İştar gözlerini hırsla silerek öfkeyle devam etti sözlerine.
Ey Anu, sen benim babamsın. Sana saygım sonsuz. Ama bana gök boğasını vermezsen yemin olsun ki yeraltı ülkesine, cehenneme inip kapısını kırarım. Oradan ölüleri çıkartıp yeryüzüne salarım. Cehennemin öfkesiyle dolup taşan o varlıklar yeryüzünde gördükleri her insanı parçalayıp yesinler diye uğraşırım. Yaparım bunu baba. Bir bakmışsın yeryüzünde canlılardan çok ölüler kol geziyor. İştar'ın bu öfkesi Tanrı Anu için kızının şımarıklığından başka bir şey değildi. Ama yine de kızına kıyamıyordu. Pekala kızım, sana gök boğasını veririm. Fakat bunun sonucunda Uruk'ta 7 yıl saman yılı olacak. Kuraklık çökecek. Bu nedenle bol bol buğday biriktir. İştar diz çöküp babasının ellerini tuttu. Ben her şeye hazırlıklıyım baba. Buğday ve ne gerekiyorsa biriktirdim. Tek istediğim Gılgamış'tan öcümü almak. Ne olursun gök boğasının yularını ver artık bana. Anu İştar'ın sözleri üzerine gök boğasını İştar'a verdi. İştar onu yularından tutup yeryüzüne Uruk şehrinin ortasına indirdi. İnsanlar çığlık çığlığa sağa sola kaçışıyordu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen, öylece baka kalan insanlar da vardı. Boğa ortalığı yıkmaya başladı. Daha şimdiden yüzlerce insan ölmüş, evler, bahçeler toz toprak içinde kalmıştı. Böyle giderse Uruk şehrinden geriye bir şey kalmayacaktı. Bu vahşete tanık olan Enkidu, olanca gücüyle boğaya doğru koşmaya başladı. Birden fırlayıp boğanın üstüne atladı ve boynuzlarından sıkıca kavradı. Ama boğa öyle güçlüydü ki Enkidu'yu sağa sola savurdu. Onu ileriye doğru fırlattı. Gılgamış telaşla Enkidu'nun yanına geldi. "Kardeşim, iyi misin? Bir şeyin yok ya." Enkidu yaralanmıştı. Fakat bu boğayı devirmeye kararlıydı. "İyiyim kardeşim, iyiyim fakat görüyorsun. Bizden başka kimse bu canavarla başa çıkamaz. Biz Humbaba denen yenilemez diye bilinen o yaratığı öldürdük. Bunun da üstesinden geleceğiz. Onun yüreğini söküp Tanrı Şamaş'a sunacağım." Gılgamış telaşla etrafa kaçışan insanlara, yıkılıp dökülen evlere bakıyordu. "Enkidu, şehrim yok oluyor. İnsanlarım acı çekiyor. Saldıralım şu boğaya." Enkidu yabanda büyümesine karşın daha temkinliydi. "Sakin ol kardeşim. Ben bir yolunu buldum. Ben boğanın arkasından dolanıp onu kuyruğundan 2 elimle sıkıca kavrayacağım. Sense önüne geçip hançerini olanca gücünle boynuzlarının arasına saplayacaksın." Gılgamış Enkidu'yu kolundan tutup ayağa kaldırdı. "Bunu yapabiliriz. Hadi kardeş, gösterelim şuna gücümüzü." Birlikte boğaya doğru koşmaya başladılar. Boğa neye uğradığını şaşırmıştı. Enkidu boğanın kuyruğunu sıkıca kavradı. Boğa onu sağa sola savuruyor ama Enkidu'dan kurtulamıyordu. Boğa Enkidu'yla uğraşırken Gılgamış aniden boğanın karşısına çıkıp onun boynuzları arasına sapladı hançerini. Boğa cansız yere düştü. Enkidu onun yüreğini çıkarıp Şamaş'a sundu. Birlikte oturup dualar ettiler. Bunu gören tanrıça İştar Uruk duvarına çıktı. Hırsından gözlerinden yaşlar akıyor, bağırıp çağırıyordu. "Olmaz olası, gök boğasını öldürüp beni rezil ettin Gılgamış." Enkidu İştar'ın bu sözlerini duyunca öfkeyle boğadan bir parça koparıp ona doğru fırlattı ve dedi ki, "Ben tanrıça falan anlamam İştar. Seni elime geçirirsem olacağın budur." İştar gözleri kan çanağı olmuş halde bakışlarını Gılgamış ve Enkidu'ya dikti. "Bunun hesabını sizden soracağım. Canınızı alayım diye yalvaracaksınız." Gılgamış ve Enkidu bu sözlere aldırış etmeyerek oradan ayrıldı. Gılgamış demircileri ve bütün döküm ustalarını yanına çağırdı. Adamlar boynuzların büyüklüğüne bakıp şaşa kaldılar. Her biri 15'er kilo geliyordu. Kalınlığı 50 santimdi ve içleri 50'şer kova yağ alıyordu. Gılgamış o boynuzları atası Lugalbanda'ya sunmak üzere kraliyet salonuna astırdı. Daha sonra Enkidu ile birlikte Fırat nehrine gidip ellerini yıkadılar. Uruk şehrinin meydanına geldiklerinde halk büyük bir sevinçle onları karşıladı. Sarayda büyük bir şölen verildi. Onları öven şiirler okundu, şarkılar söylendi. İki kahraman eğlence sonrası bitkin düşmüş, uykuya dalmışlardı. Enkidu öyle gerçekçi bir rüya görmüştü ki sabah olduğunda bunu telaşla Gılgamış anlattı. "Kardeş, ben gece çok tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda gök tanrısı Anu, bilgelik tanrısı Enki, hava tanrısı Enlil ve göğün parlak ışığı güneş tanrısı Şamaş toplanmışlardı. Tanrı Anu Enlil'e dedi ki, bunlar gök boğasını ve Humbaba'yı öldürdüler. Bunun bir bedeli olmalı. İkisinden biri ölmeli. Bana kalırsa bu kişi Gılgamış olmalı." Tanrı Enlil buna karşı çıktı. "Hayır, ölecek kişi Enkidu olmalı." Bu tartışmalar üzerine Tanrı Şamaş araya girdi.
Ne diye onların ölmeleri gerektiğini tartışıyoruz. Onlar benim sözüm üzerine gittiler. O iki işe yaramaz canavarı öldürdüler. Neyin intikamı bu? Bunun üzerine Enlil öfkelendi. Tabii ki korursun onları. Her gün aşağı inip onlardan biri gibi olursan tabii ki korursun. Evet, Enkidu ölecek. Buna itirazın mı var? Derin bir sessizlik çökmüştü. Kimisi düşünceli, kimisi öfkeliydi. Daha sonra konuştular mı, konuşmadılar mı bilmem. Aniden nefes nefese uykumdan uyandım. Kardeş, ben şimdi ölecek miyim? Yaban hayatından başka bir şey görmemişken, daha henüz yeni bir dost edinmişken göçüp gidecek miyim? Bunları anlatırken Enkidu'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gılgamış'ın da gözleri yaşlarla dolmuştu. Bir yandan dostunu teselli etmeye çalışıyordu. Hayır kardeşim, hayır, sen ölmeyeceksin. Sen ölürsen ben ne yaparım? Derdimi kimle paylaşırım? Kimi dost sayarım? Kime güvenirim şu hayatta? Rüyalarda görülen her şey çıkmaz. Merak etme sen. Gılgamış Enkidu'ya böyle diyordu fakat içinden ya ölürse diye endişe ediyor, üzülüyordu. Tanrıça İştar öyle öfkeliydi ki Enkidu'nun birden ölmesi yerine yavaş yavaş acı çekerek ölmesini istiyordu. Gılgamış'tan ancak bu şekilde intikam alabilirdi. Onun dostundan olması, yoldaşsız kalması, onu yeryüzünde anlayan tek kişi olan Enkidu'nun acılar içinde göçüp gitmesi tek dileğiydi. Bunu tuhaf ve acımasız bir neşeyle istiyordu ve dileği de oldu. Enkidu hastalandı, acı içinde kıvranıyordu. Gılgamış'ın saray hekimlerinin elinden bir şey gelmiyordu. Büyücülerin yaptıkları ayinler de işe yaramamıştı. Hastalık gün geçtikçe ağırlaşıyordu. Gılgamış dostunun yanı başında gözyaşları içinde dururken Enkidu ona şöyle dedi. Kardeşim, kalk da Nippur'a büyük tapınağa gidelim. Tanrılardan af dileyelim. Belki şu halime acırlar da şifa verirler bana. Başka çare kalmamıştı. Birlikte kalkıp Nippur şehrine doğru yola çıktılar. Oraya vardıklarında tapınaktan içeri girecekleri sırada tapınak için yaptırdıkları büyük kapının önünde durdular. Enkidu gözlerini kapıya dikmişti. Onunla insanla konuşur gibi konuşmaya başladı. Ey seni aptal, akılsız kapı. Seni en iyi ağaçtan yapayım diye onca yol teptim. Sonunda sedir ağaçlarının en büyüğünü buldum ve en iyi marangozlara yaptırdım. Tanrılar beni ve kardeşimi affetsin diye seni ta oradan Nippur'a getirip buraya taktırdım. Tanrı Enlil'e yaranayım diye çabaladım ama neye yaradı? Hiçbir şeye. Böyle olacağını bilseydim seni baltamla paramparça ederdim. Dilerim insanlar sana hiç değer vermesin. Sana kötü baksınlar, hor görsünler. Gılgamış üzüntüyle onun dediklerini dinliyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Kardeşim, sen aklı başında birisin. Bu tuhaf sözleri ne diye söylüyorsun? Tanrılara akıl sır ermez bilirsin. Sağlıklı bir insanın bile aklını bulandırırlar. Ben senin için büyük tanrılara yalvaracağım. Beni duyacaklardır. Bir sonraki günü güneşin doğuşunu bekleyen Enkidu, gün ışığınca diz çöküp ellerini güneş tanrısı Şamaş'a kaldırarak şöyle dedi. Ey yüce Şamaş, kara yazgımdan sana sığınıyorum. Beni yabandan, hayvanlarımdan ayıran o avcı hayvanları avlayamaz olsun. Kollarında güç kalmasın, yiyecek bulamasın, insanlar onu aşağı görsün. Sonra ayağa kalkıp biraz ilerledi ve tekrar dizlerinin üstüne çöktü. Kendisini Uruk'a getiren sokak kadınına söylenmeye başladı. Sözlerin en beterini hak eden sokak yosması, mutlu bir yuva kuramayasın. Genç kadınlar seni kendinden uzak tutsun. Bayramlık giysilerine sarhoşlar kussun. Kaldığın yerler kapıların eşiği olsun. Dikenler batsın ayağına. Ben kendi halinde biriydim. Beni yerimden ettin. Hayvanlarımdan ayırdın. Günah işlettin bana. Bunları duyan Şamaş göklerden şöyle seslendi. Ne diye onlara kızıyor, onlar için fena şeyler istiyorsun benden. Avcı seni o kadınla tanıştırdı. Yosma diye yaftaladığın o kadın sana ekmek yedirdi. Krallara layık içkiler içirdi. Görkemli giysiler giydirdi. Can kardeşim dediğin Gılgamış'la tanıştırdı. Bu dünyadan göçtüğünde Gılgamış senin için törenler düzenleyecek. Uruklulara ağıtlar yaktıracak. Gözyaşları döktürecek. Yurdun ulularına ayaklarını öptürecek. Mutlu kullarım yasa boğulacak senin için. Tanrı Şamaş'ın bu sözleriyle Enkidu sakinleşti ve düşünmeye başladı. Şamaş doğru söylüyordu. Yabanda hayvanlarla yaşamaya devam etseydi bunların hiçbiri olmayacak, bir hayvan gibi ölüp gidecekti. Cesedi yabani hayvanlar tarafından parçalanacaktı. Hiçbir değeri olmayacaktı. Bunları düşününce ettiği beddualardan, kötü sözlerden utandı, pişman oldu. Yine diz çöktü. Ellerini Şamaş'a açtı ve dedi ki, "Ne olursun ulu Şamaş, affet beni.
Dediklerimin hiçbirini söylemedim say. Ben onu çok sevmiştim. Onun hakkını ödeyemem. Onun uğrunda hükümdarlar tutuşsun. Başına lacivert taşından taçlar konsun. Altınlar, güzel küpeler, takılar armağan edilsin ona. Tanrıların sarayına layık görülsün. Sonrasında Enkidu sustu ve bitkin bir halde öylece gitti uzandı yatağına ve bir rüya daha gördü. Gılgamış, kardeşim, yine tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda gök gümbürdüyor, yer yankılanıyordu. Bense ikisinin ortasında ayakta öylece duruyordum. İleride belli belirsiz biri görünüyordu. Karanlık yüzlüydü. Tıpkı Anzu denen yaratığa benziyordu. Elleri aslan pençeleri, tırnakları bir kartalınkiler gibiydi. Ben ona ulanca gücümle vurdum. Havalanıp göğe uçtu ve sonra üstüme çuvallanıp kudurmuş bir manda gibi çiğnedi beni. Gövdemi sıkıca sardı. Nefes alamaz oldum. Kurtar beni kardeş diye bağırdım sana. Ama sen öyle korkmuştun ki yardımıma gelmedin. Sonra beni bir güvercine çevirdi. Kollarım gövdem tüylerle kaplanmıştı. Tutup beni cehennemin karanlık yurduna götürdü. Dönüşü olmayan o yola. İçindekilerin ışıktan yoksun olduğu, açlıklarını toz toprakla giderdikleri, ekmeklerinin balçık olduğu o yere. O toz içindeki karanlık yere girdiğimde nereye baktıysam her yerde taçlar vardı. Hangi tarafa döndüysem taç takılmış başlar gördüm. Bir zamanlar yeryüzünde efendi olanlardı. Krallar, kraliçeler, sultanlar, insanlara emirler yağdırıp aşağılayanlar, kendini üstün gören ve iyi biri olduğunu düşünen zalim yaratılışlı yöneticiler gördüm. Biraz daha ilerlediğimde büyük rahipleri, din adamlarını ve tanrılar adına konuşanları gördüm. Daha da ileri gittiğimde ise gördüğüm yerde büyük tanrıların ulakları ve cehennem ecesi Ereşkigal oturuyordu. Cehennem baş sorumlusu olan Belet Şeri onun önünde diz çökmüş, yüksek sesle elindeki levhadan bir şeyler okuyordu. Birden başını kaldırınca beni gördü. "Bu adamı buraya kim getirdi?" diye bağırdı. Sonra Enkidu yine bitkin düştü, uzanıp yattı. Gılgamış endişeyle söyleniyordu. "Ah kardeşim, yorumu olmayan bir düş görmüşsün. Bu düş yüzünden kalan gücünü de yitirdin." Aradan birkaç gün geçti. Enkidu'nun hastalığı daha da kötüleşmişti ve hastalığının 12. gününe gelindiğinde Enkidu gözlerini bir daha açmamak üzere kapadı. Gılgamış onu uyandırmak için çabalasa da nafileydi. Büyük bir acıyla arkadaşının üzerine kapanıp ağladı. 7 gün 7 gece geçti aradan ama Gılgamış arkadaşını, kardeşini bırakmıyordu. Artık Enkidu'nun vücudu çürümeye, kurtlanmaya başlamıştı. Gılgamış'ı onun üstünden zorlukla alıp kaldırdılar. İştar'ın isteği olmuş, Enkidu'nun ölümüyle Gılgamış can evinden vurulmuştu. Gözü hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyor, gece gündüz ağlıyordu. Acıdan giysilerini yırttı, saçlarını yoldu, bağırdı, çağırdı ama hiçbir şey onu geri getiremedi, getiremeyecekti de. Tüm bu acı duygular içerisinde Gılgamış'ın aklına onu biraz olsun sakinleştirecek bir fikir geldi. Evet, bunu neden daha önce düşünmemişti? Sabah gün ışıyınca demircileri, yontucuları, kuyumcuları, heykel yapanları çağırttı. Onlara şöyle seslendi. "Kardeşimin bir heykelini yapacaksınız. Ama öyle bir heykel ki her yeri altından olacak. Göğüs kısmı ise lacivert taşından. Onu herkesin görebileceği bir yere koyacaksınız. Uruk şehrine gelenler ilk önce onu görmeli, onu selamlamalı." Gılgamış tekrar Enkidu'ya dönüp baktı ve onun cesedi önünde korkunç bir ölüm korkusuna kapıldı. Ölünce ben de mi böyle olacağım? Küçük kurtçuklar mı kemirecek beni? Tanınamaz ve kokuşmuş mu olacak bedenim? Hayır, ben ölmemeliyim. Ölemem. Bir şekilde ölümsüzlüğü bulmam lazım. Ben böyle olamam. Enkidu'nun yanı başında ona bakarak ölümü düşünüyordu ve düşündükçe tüm o yapıp ettiklerinin, çabalarının, savaşların, koşturmacaların, sevmelerin, üzülmelerin, kahrolmaların, mutlu olmaların daha ne varsa, ne kadar duygu varsa, ne kadar yapıp edilen varsa boşa olduğunu, her şeyin hatta kendisinin bile bir hiç olduğunu düşünüyordu. Gılgamış ölümsüz yaşamı bulmalıydı, ölümsüz olmalıydı, tıpkı tanrılar gibi. Krallığını, yakınlarını, ailesini, sahip olduğu her şeyi geride bırakıp yola çıkmaya hazırlandı. Gittiği her yere görkemli giysilerini kuşanıp giden Gılgamış bu defa üstüne geçirdiği alelade giysilerle çıktı yola. Kendini kırlara attı. Ağaçlara tutuna tutuna ilerliyordu. Tanrılar kadar güçlü Gılgamış yürürken sendeliyordu. Gılgamış çok üzgündü ama bir yandan öyle öfkeliydi ki önüne gelen ağaçların dallarını koparıp bir kenara fırlatıyordu. Bir yandan da ağlıyor, Enkidu'yu düşünüp acı çığlıklar atıyordu. "Ah Enkidu, kardeşim, neden gittin ki? Neden beni tek başıma bıraktın? Ah kardeş, ya ben de senin gibi olursam? Ölümden korkuyorum." Evet, hiçbir şeyden korkmayan Gılgamış ölümden korkuyor.
Gılgamış kırlarda başıboş dolanıyordu. Artık arkadaşının ölümünü bir kenara bırakmış, kendi ölümünü düşünür olmuştu. Ölümsüzlüğün bir çaresi olmalıydı. Ama nasıl? Gılgamış çok eski çağlarda tanrıların insanları yok etmek için gönderdikleri tufandan sonra Utnapishtim adında birinin ölümsüzlüğü elde ettiğine dair hikayeler duymuştu. Gidip onu bulmalıydı. Ölümsüzlüğün sırrını öğrenmeliydi ondan. Ama bir sorun vardı. Utnapishtim çok uzaklardaydı. Anlatılanlara göre gidilmesi olanaksız bir yerdeydi. Tanrılar bahçesinde. Gılgamış her ne olursa olsun onu gidip bulmalıydı. Bu zamana kadar ona imkansız denilen her şeyin üstesinden gelmişti. Bunun üstesinden de geleceğine inanıyordu. Hatta bunu yapmak zorundaydı. Başka çaresi kalmamıştı. Uruk şehrinin kapısından bekçiler onu tanımasın diye gizlice çıktı. Artık ne krallığını, ne sarayını, ne güzelim Uruk şehrini, ne de onu şiirleriyle, şarkılarıyla yücelten halkını düşünüyordu. Tek amacı ölümsüzlüğü bulmaktı. Gılgamış başını yukarı kaldırıp ay tanrısı Sin'e yakarmaya başladı. Ey yüce Sin, bugünün gecesinde uyuduğumda bana rüyamda bir yol göster. Kurtar beni bu ölüm korkusundan. Artık daha fazla dayanamıyorum. Korkularım beni yiyip bitiriyor. Gılgamış dua ederken uyuyakaldı. Ama uykusunda tek bir rüya bile görmedi. Aniden bir kükreme işitti. Uykusundan sıçrayarak uyandı. Bir baktı ki ay ışığının altında aslanlar onun etrafını sarmış, ona saldırmaya hazırlanıyorlardı. Hadi gelin bakalım, belki ölümden korkuyorum, yaşadıklarım belki beni güçten düşürdü ama hala yeryüzünde yaşayan en güçlü kişi benim. Gılgamış baltasıyla kılıcını çıkardı. Aslanlar ona doğru saldırdıklarında Enkidu'ya olanların tüm acısını onlardan çıkarırcasına ölümüne savuruyordu baltasıyla kılıcını. Aslanlar ona yaklaşamıyordu. Tekrar saldırdıklarında her bir aslan Gılgamış'ın keskin kılıcının ve baltasının tadına baktı. Hayatta kalan yaralı aslanlar oradan kaçıp uzaklaştılar. Geri kalanlarsa yerde cansız yatıyorlardı. Gılgamış aslanların derisini yüzdü ve bir post yapıp üstüne geçirdi. O gece tekrar uyumamıştı. Yol boyunca yakınıp dövündükten sonra güneş tanrısı Şamaş'a bal ve tereyağı sundu. Ona kendisine yardım etmesi için dualar etti. Tekrar yola koyuldu. Birden gökten bir ses duyuldu. Bu güneş tanrısı Şamaş'tı. Gılgamış, acı ve ızdırap içinde olduğunu görüyorum. Bu haldeyken neden imkansız bir göreve koyuldun? Görmüyor musun? Oraya asla gidemezsin. Orası ölümlüler için değil. Gılgamış ayağa kalkıp doğruldu ve şöyle konuştu. Şamaş, sen yüce ve bilge bir tanrısın, ölümsüzsün. İnsan soyunun hareketli, telaşlı yaşantısını anlayamazsın. Zaman su gibi akıp giderken bizler tüm hayatımız boyunca o suda boğulmamaya çalışıyoruz. Ama her çabamızda daha derine batıyoruz. Zaman nankör Şamaş, siz tanrıların anlayamayacağı türden bir yüktür zaman. Derin bir sessizlik çöktü. Sonrasında Şamaş tekrar konuştu. Gılgamış, sen ne dediğini bilmiyorsun. Uruk'a, şehrine dön, halkına liderlik et ve krallığını yönet, hayatını yaşa. Ya başarısız olursan o zaman ne olacak hiç düşündün mü? Gılgamış gülümsedi ve şöyle devam etti. Ey Şamaş, eğer başarısız olursam bu uğurda ölür giderim. Bir süre sonra Gılgamış tekrardan yola koyuldu. Sümer ülkesinin yolları dümdüzdü. Ovalarla doluydu. Bahçeler tarlalarla kaplıydı. Tüm bu güzellikler arasında yürümek Gılgamış'a huzur veriyordu. Ne güzeldi onun ülkesi. Zaman geçtikçe bilinmeyen yollara girdi. Yolu izi bulunmayan tepeleri tırmandı. Geçtiği yerlerde gündüzleri oldukça sıcak, geceleri ayaz gibi soğuktu. Ama Gılgamış gece gündüz demeden, soğuğa sıcağa aldırmadan yoluna devam ediyordu. Yine de gücü tükeniyor, dinlenmeye ihtiyaç duyuyordu. O zaman da bir ağaç kovuğuna, bir kaya dibine veya bulduğu bir mağaraya girip uyuyup dinleniyor, kendine gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden yola devam ediyordu. Yola çıkarken yanına aldığı yiyecekler tükenmişti. Bu yüzden yaban ağaçlarından kopardığı meyveler ve avladığı hayvanlarla açlığını gideriyordu. Ama Gılgamış varmak istediği yere, hedefine kendini o kadar odaklamıştı ki yiyecek toplamakla, avlanmakla vakit kaybetmek istemediğinden çoğunlukla yola aç halde devam ediyordu. Yol boyunca avladığı hayvanların acı haykırışları bir zamanlar acımasız olan Gılgamış'ı derinden etkilemişti. Ben kendim ölmekten korkarken, ölmek istemezken bu zavallılara ne diye kıyıyorum diye kızıyordu kendine. Biraz daha yol gittikten sonra bu defa da tanrılara, tanrıçalara kızmaya başladı.
Madem ki bu ölümsüz olanlar, sözde yüce olanlar yarattılar bizi, ne diye öldürüyorlar? Neden acı çektiriyorlar insanlara? İnsanlar suç işlediklerinde cezalandırıyorlar. Ama onlar istediklerini öldürüyorlar. İstedikleri şehirleri diledikleri gibi yakıp yıkıyorlar. Rüzgarlar, fırtınalar, seller, hatta tufanlar gönderip yüzlerce cana kıyıyorlar. Üstelik bu yaptıklarından dolayı onları cezalandıran da yok. Gılgamış o kadar çaresiz bir haldeydi ki kimi kızacağını, kimi suçlayacağını bilemiyordu. Gılgamış artık çok yorulmuştu. Üstü başı perişan haldeydi. Saçı sakalına karışmıştı. Yolda karşısına çıkan hayvanlar bile ondan korkup kaçıyorlardı. Bir gün güneşin zor girdiği bir ormana daldı. Ağaçlar o kadar sıktı ki kendine yol bulmakta zorlanıyor, güçlükle yürüyordu. Sonunda ormanı da aşınca bir baktı ki karşısında dorukları göğe ulaşan iki dağ vardı. Bu iki dağ birbirine o kadar çok benziyordu ki bu yüzden onlara ikiz dağ anlamına gelen Maşu adını vermişlerdi. Gılgamış öylece uzaktan dağlara bakıp onları inceledi. Bu koca dağları nasıl aşacağını kara kara düşünüyordu. Ama yine de yoluna devam etti. Dağa yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Gücü neredeyse tükenecekti ama o devam etti. Uzun bir tırmanıştan sonra nihayet yukarıya çıktı. Ama yukarı çıktığında şaşkınlığını gizleyemediği bir şeyle karşılaştı. İki dağın arasında koca bir kapı vardı. Biraz daha ilerlediğinde karşısına akrebe benzeyen iki adam çıktı. Yarı insan yarı akrep yaratılışlı bu varlıkları gördüğünde korkudan ve dehşetten yüzü karardı. Öyle korkmuştu ki olduğu yerde çakılmış gibi kaldı. Bir süre sonra kendine geldiğinde yavaşça, temkinli bir şekilde onlara doğru ilerledi. Gılgamış onlara doğru ilerlerken akrep adam karısına seslendi. "Bak, biri geliyor. Eti tanrı etindendir bu gelen kişinin." Karısı ise akrep adama, "Biliyorum, onun 2/3 tanrı, 1/3 insandır." Bunları duyan Gılgamış şaşırdı. Bunları nasıl biliyorlardı? Akrep adam ona doğru gelmeye çekinen Gılgamış'a yaklaştı. "Ne diye onca yolu aşıp geldim buraya kadar? Nereyedir yolculuğun? Öğrenmek isterim," dedi. Gılgamış da şöyle konuştu. "Benim bu uzun yolları aşıp gelmem bir arayış içindir. Ölümsüzlük arayışı. Tanrıların arasında yaşayan, ölümsüzlüğe kavuşan atam Utnapiştim'i göreceğim ve ondan ölümsüzlüğü nasıl bulacağımı soracağım." Akrep adam alaycı bir biçimde güldü. "Şimdiye kadar onu kimse bulamadı. Oraya ulaşman mümkün değil. Dağın geçidinden geçmeye kalkanla hiç karşılaşmadım. Bu yolu yürümek akıllıca değil. Bu yol öyle karanlık ki ne güneşin doğuşunu görebilirsin ne batışını. Göz gözü görmez, zifiri karanlıktır." Gılgamış büyük bir üzüntü ve acı içinde olmasına rağmen şöyle konuştu. "Ne olursa olsun oraya gitmek istiyorum. Lütfen kapıyı aç da geçeyim, devam edeyim çıktığım yola." Akrep adam, "Pekala Gılgamış, açıyorum dağın kapısını. Hadi var git yoluna, korkma hiçbir şeyden. Yolu sana gösterdim. Tepeleri doruktan aşıp sağ salim var yolun sonuna." Gılgamış kapıdan geçince rahatlamıştı. Büyük bir tehlike atlatmış gibi ferahladı. Fakat tıpkı akrep adamın söylediği gibi yol kapkaranlıktı. Adım attığı yeri dahi göremiyordu. Geceler gündüzler birbirine karışmıştı. Ne gece olduğu ne gündüz olduğu belliydi. Günlerce belirsiz bir şekilde süren yolculuktan sonra nihayet bir gün uzaktan bir ışık göründü. Işığı gördüğünde öyle sevinmişti ki yerinde duramadı. Işığa doğru koşmaya başladı. Işığa yaklaştığında bunun normal bir ışık olmadığını fark etti. Bir tuhaflık vardı. Ne olduğunu anlamak için adımlarını hızlandırdı. İyice yaklaştığında gözlerine inanamadı. Değerli taşlarla bezenmiş ağaçlarla dolu bir bahçeydi burası. Üzüm salkımları, elmalar, portakallar, daha ne kadar meyve ağacı varsa bahçeyi süslüyordu. Her ağaç ışıl ışıl parlıyordu. Dallarında lacivert taşından yapraklar vardı. Gılgamış bahçede şaşkınlıkla yürürken birden bir ses duyuldu. Bu güneş tanrısı Şamaş'tı. "Ey Gılgamış, ne arıyorsun bahçemde? Düşündüğün şeyi yapamayacaksın. Vazgeç artık. Ölümsüzlük sana göre değil. Tanrılar izin vermez buna." Gılgamış kararlıydı. Yolundan dönemezdi. Ellerini açıp göğe doğru haykırdı. "Yolcu nasıl ararsa gideceği yolu ben de öyle aradım. Düz ovalardan, sarp yamaçlı dağlardan, güneşin, yıldızların sönük ışığının bile uğramadığı toprağın bağrından geçtim. Öleceğimi sandım, ölmedim. Buraya kadar geldim. Gözlerim tekrar güneşi görsün istedim. Karanlığı boğan ışığına kavuşmak için dualar ettim Şamaş. Şamaş ışığıyla aydınlattı yolu. Ey Gılgamış! Madem ki ışığıma kavuştun, madem ki bu kadar kararlısın, haydi yoluna devam et."
Gılgamış yürümeye devam etti. Ağaçlarla dolu ormanı aşınca gözlerine inanamadı. Karşısına uçsuz bucaksız bir deniz çıkmıştı. Etrafına bakınırken deniz kenarına yakın bir yerde küçük bir yapı gördü. Oraya doğru yavaşça yaklaştı. Kapısı yarı açık duruyordu. Kapıyı iterek temkinli bir şekilde yavaşça içeri girdi. Bir tezgah önünde içki hazırlayan Siduri adında bir kadın duruyordu. Burası bir içki eviydi. Kadın üstü hayvan postlarıyla kaplı, saçı sakalına karışmış, yüzü gözü toz çamur içinde iri yapılı Gılgamış'ı görünce korkudan taş kesildi. Arka kapıya yönelip kaçmaya kalkarken Gılgamış ona seslendi. "Dur, korkma, sana zarar vermeyeceğim. Adın ne senin?" Kadın tir tir titriyordu. "Adım Siduri. Burası benim içki evim. Sen kimsin? Lütfen zarar verme bana." Gılgamış yavaşça kapıyı kapattı. "Ben Gılgamış'ım. Uruk'un kralı. Sedir ormanının canavarı Humbaba'yı, gök boğasını öldüren, aslanları dize getiren Gılgamış." Bu sözler üzerine sakinleşen Siduri, "Madem bütün bunları yapan sensin, neden yüzün asık? Neden perişan bir halde dolaşıyorsun?" Gılgamış oturup başından geçenleri bir bir anlatmaya başladı. Siduri şaşkınlıkla onu dinliyordu. "Ah Gılgamış, ele geçirmenin imkansız olduğu ölümsüzlüğü bulmak için bu kadar zahmete, sıkıntıya değer miydi? Tanrılar insanları yarattıklarında onlara ölümü de verdiler. Yaşamı sadece kendilerine ayırdılar. Ölümsüzlüğü aramak için harcadığın zamana yazık. Şu kısa ömrünün tadını çıkar. Ye, iç, çal, söyle, dans et. Temizlen, güzel giysiler giyin. Çocuklarınla, karınla ilgilen." Gılgamış bir süre düşüncelere daldıktan sonra şöyle konuştu. "Belki de haklısın Siduri. Ama ben bu yola çıktım. Bu yolu tamamlayacağım. Kararımdan beni hiçbir şey, hiç kimse vazgeçiremez. Ama olur da istediğimi alamazsam senin sözlerini hatırlayacağım. Şimdi bana söyle Siduri. Utnapiştim'i nasıl bulurum? Onu tanımanın yolu nedir? Gerekirse bu uçsuz bucaksız denizi bile geçerim." Siduri Gılgamış'a bir içki uzattı ve konuşmaya başladı. "Gılgamış, kararlısın anladım ama şunu bil ki oraya gitmek isteyen çok kişi oldu. Fakat eski zamanlardan beri hiç kimse bu denizi geçemedi. Hele ki denizin önünü kapatan ölüm suyunu geçmek çok zordur. Oradan yalnızca ölüler götürülür. Orada Urnaşabi adında bir kayıkçı vardır. Ölüm suyunu ancak onunla geçebilirsin ama onu ikna etmen gerek." Gılgamış yine vakit kaybetmeden yola çıktı. Yine uzun bir yolculuktan sonra nihayet Siduri'nin bahsettiği adamı gördü. Urnaşabi uzaktan Gılgamış'ı görünce kaçmaya yeltendi. Ama Gılgamış koşup onu yakaladı ve kollarından tutup tekneye götürdü. Urnaşabi'nin teknesinde taştan adamlar vardı. Gılgamış Urnaşabi'nin kaçmaya kalkmasına o kadar öfkelenmişti ki onların hepsini parçaladı. Urnaşabi telaşla Gılgamış'a baktı. "Ne yaptın sen? O taştan adamlar benim kürekçilerimdi. Ölüm sularının bir damlası bir canlıya değerse onu öldürür. Bu su ancak yontulmuş taştan adamlarla geçilirdi. Ama sen öfkeyle hepsini parçaladın. Kimsin sen? Nedir bu öfken?" Gılgamış yine başından geçenleri olduğu gibi anlattıktan sonra "İşte böyle kürekçi. Şimdi senden rica ediyorum. Beni Utnapiştim'e götür." Urşanabi çaresizce Gılgamış'a baktı. "Ah Gılgamış, bizi oraya götürecek olan taştan adamları kırdın, parçaladın. Oraya gitmek istiyorsan her biri 30'ar karış 120 sırık kesip getirmen gerek." Gılgamış anlamamıştı. "Urşanabi, sen ne diyorsun? Onca sırık ne işe yarayacak?" Urşanabi alaycı bir biçimde gülümsedi. "Ah Gılgamış, sırıkları kürek olarak kullanacağız. Biliyorsun ki ağaçlar da canlıdır. O sırıklar ölüm suyuna değdiği andan itibaren çürüyüp gidecekler. Her birini hızlıca ve akıllıca kullanmalıyız." Gılgamış vakit kaybetmeden yakınlardaki bir ormana gidip sırıkları kesip getirdi ve tekneye binip denize açıldılar. Gılgamış her bir sırığı eline su sıçramasın diye dikkatlice kullandı. Sırıklar çürüdükçe denize attı. Tekne ilerledikçe gökyüzü görünmez oldu. Ortalık birdenbire gece gibi kararmıştı. Gılgamış artık tekneyi yürütmekte zorlanıyordu. Kayıkçı ona geri dönmeyi teklif etse de Gılgamış asla vazgeçmiyordu. Teknede birkaç sırık kalmıştı. Sıra hazırladığı son sırığa geldiğinde uzaktan biri göründü. Bu Utnapiştim'di. Kayıkçı Gılgamış'a "İşte şu kıyıda gördüğün Utnapiştim" dedi. Utnapiştim de gelen tekneye bakıyor. "Teknede neden yabancı biri var? Bildiğim biri değil bu kişi. Yok hayır, bildiğim biri değil, boşuna bakıyorum" diye düşündü.
Kayıkçı ve Gılgamış karaya yanaşıp indiklerinde Utnapiştim hemen onların yanına geldi ve Gılgamış'a "Sen kimsin? Neden perişan haldesin? Neden yüzün gözün toz çamur içinde? Üstün başın yırtık pırtık. Nedir bu halin? Niçin geldin buraya?" diye soruları sıraladı. Gılgamış da diğerlerine anlattığı gibi başından geçen her şeyi olduğu gibi anlattı. Utnapiştim Gılgamış'a şöyle konuştu: "Bütün bu sıkıntıları, yolculuğunun zorluklarını anlattın ama hala buraya neden geldiğini söylemedin." Gılgamış, "Ölüm korkuttu beni. O kadar yol geçtim. O kadar şeyle karşılaştım. Dolanıp durdum ama aklımdan çıkmadı kardeşimin başına gelen. Dönüp dolaşmadığım yer kalmadı. Aşılmaz dağları aştım. Bütün denizleri geçtim. Uyku nedir bilmedi yüzüm. Ayılar öldürdüm. Sırtlanlar, aslanlar, kaplanlar, geyikler ve daha birçoğunu. Postlarını giyip etlerini yedim. Zaman üstüne zaman geçti. Yine de korkum geçmedi. Tüketti beni. Onun için sana geldim. Çünkü sen ölümsüzlüğe kavuşmuşsun. Onu nasıl aldın?" Utnapiştim Gılgamış'ın yüzüne acıyarak ve diğer taraftan da bu asla gerçekleşmeyecek isteği için alaycı bir ifadeyle ona baktı. "Ne geçti eline? Böyle kendine hırpalayıp acı çekmene değdi mi? Uzak ölümü kendine yakınlaştırmaktan başka ne verdi sana bu yolculuk? Ah Gılgamış, insan soyu kırılmalı, tıpkı sazlıktaki bir kamış gibi. Ne güzel kızlar, ne yiğit adamlar göçtü gitti. Ölüm acımasızdır. Senin yiğitliğine, gücüne, kuvvetine, güzelliğine, bilgine hiçbir şeye bakmaz. Kırıp geçirir. İnsan var olduğundan beri ölümün tutsağıdır. Tanrılar bize yaşamı ve ölümü birlikte vermişler. Her şeyin bir sonu var. İnsanın da öyle. Elden ne gelir ki?" Gılgamış söze girip şöyle konuştu: "Tamam, dediğin doğru ama bakıyorum da senin benden bir farkın yok. Bir zamanlar benim gibi ölümlüymüşsün. Hatta ölümsüz olmana rağmen benim kadar gücün kuvvetin bile yok. Lütfen söyle Utnapiştim. Nasıl girdin tanrılar toplantısına? Ölümsüzlüğü nasıl aldın?" Utnapiştim, "Dur da beni dinle," diye araya girdi. "Gılgamış, bu büyük bir sır. Fakat madem ki bu kadar zorluklar aşıp kimsenin gelemeyeceği bu yere kadar geldin, o sırrı sana açıklayacağım." Gılgamış bunun üzerine ölümsüzlüğe kavuşacağım diye heyecan içerisinde Utnapiştim'i dinlemeye başladı. Fırat Nehri kıyısındaki Şurupak şehrini biliyorsundur. Bu şehir çok eski bir şehirdir. Vaktiyle tanrılar orada yaşarlardı. Bir gün tanrıların babası gök tanrısı Anu, yeryüzü tanrısı Enlil, onların temsilcisi Ninurta ve vezirleri Ennogi toplanmışlar. Gizlilik üzerine yemin eden bilgelik tanrısı Enki de aralarındaydı. Bu dördü tüm insanlığı yok etmek için dünyaya bir tufan göndermeye karar vermişler. Bu durum Enki'nin hiç hoşuna gitmemiş. Fakat çoğunluk bu karara uyduğundan sesini çıkarmamış. Ben de o sırada evimde tanrılara dua ediyordum. Birden bir ses duyar gibi oldum. Önce aldırmadım. Fakat sonra fısıltı halinde tekrar duydum o sesi. Şöyle diyordu: "Sazdan duvar, kamıştan duvar. Dinle beni sazdan duvar. Dinle beni kamıştan duvar. Duyuyor musun beni Şurupbak'ın adamı, Ubartutu'nun oğlu?" Hemen duvara yanaşıp büyük bir heyecanla "Evet duyuyorum. Kimsin sen? Nesin?" diye seslendim. O sözünü sürdürmeye devam etti. "Ben bilgelik tanrısı Enki'yim. Bu benim için büyük bir şerefti. Yüce Tanrı Enki benimle konuşuyordu. Olacak şey değildi ama olmuştu. Dinliyorum sizi ey Yüce Enki," dedim. Utnapiştim. Tanrılar toplantısında bütün yaratılanların yok edilmesine karar verildi. Bu karara engel olamadım. Senin dualarını duyunca sana seslendim. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatlice dinle. Ne kadar malın mülkün varsa sat ve hepsini büyük bir gemi yapmak için harca. Sakın tereddüt etme. Malını mülkünü düşünme. Canını kurtarmaya bak. Çok korkmuştum. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Yüce Enki, buyruğunuza canım feda. Hemen ne gerekiyorsa yaparım. Fakat halkıma ne diyeceğim? Tanrılarımız tufan gönderecek. Ben de kurtulmak için gemi yapıyorum desem alay ederler. Hatta beni öldürmek isteyen bile olabilir," dedim. Enki de bana şöyle dedi: "Ey Utnapiştim, olur da dediğin gibi bir şeyle karşılaşırsan onlara de ki Tanrımız Enlil'in bana çok kızdığını öğrendim. Bu yüzden bu şehirden uzaklara Tanrımız Enki'nin yanına Apsu'ya gideceğim. Hem ben gidince Enlil toprağınıza bereket yağdıracak. Sürü sürü kuşlar, sepet sepet balıklar bahşedecek size. Öyle bol ürünler verecek ki sofranızda hiçbir şey eksik kalmayacak." Ben bu duruma çok şaşırmıştım. Bir tanrı bana yalan söylememi teklif ediyordu. Ne yapabilirdim ki? Sonuçta tanrı buyruğu. Herhalde bir bildiği vardır dedim. Ve ertesi sabah gün ağrır ağarmaz insanları etrafıma toplamaya başladım.
Onlara Yüce Enki'nin sözlerini aktardım. Onlar da bana gemi yapmam için ne gerekirse sağladılar. Gencinden yaşlısına, yoksulundan zenginine kadar ihtiyacım olan her şeyi getirdiler. Ve böylece hemen işe koyuldum. Önce geminin planını yaptım. Alanı 1 iku yani 3600 metrekareydi. İç bölmeleri 2 kez 12 ninda yani 1440, dış yüzey ise 12 kez 12 ninda yani 8640 metrekareydi. Gılgamış Utnapiştim'i şaşkınlıkla dinliyordu. Bir tarladan daha büyük bir gemi yaptınız demek. Hayal etmek bile güç geliyor. Sonra ne oldu peki? Sonra ise geminin böğrüne takozlar çaktım. Gerekli donanımı bir güzel düzenledim. Alt ve üst güverteleri eşit büyüklükteydi. Hepsini 7'şer bölmeye ayırdım. Ambar kısmı da 9 bölme oldu. Geminin dış kısmına su geçirmesin diye yağladım, ziftledim. İnsanlar karınca gibi düzenli bir şekilde çalışıyorlardı. Onların bu halini görünce tufanda yitip gidecekleri aklıma geldi. Üzüldüm. İçten içe tanrılara kızdım. Ama elden ne gelirdi ki? Onlara elimden geldiğince iyi davrandım. Her gün öküzler, koyunlar kestirdim. İşçiler bir ırmağın suyu kadar şarap ve türlü türlü içkiler içtiler. 7. günün sonunda gemi bitmişti. Gemi suya indirilmeye hazır olunca onlara bir şölen düzenledim. İçkiler içildi, çalgılar çalındı, şarkılar söylendi. Herkes doyasıya dans etti. Sonra gidip yıkanıp temizlendim. İyice dinlendim. Gılgamış Utnapiştim'i şaşkınlıkla dinliyordu. 7 günde o koca gemiyi nasıl yaptınız? Suya nasıl indirdiniz? Gılgamış'ın bu şaşkınlığı Utnapiştim'i keyiflendirmişti. Doğrusu gemiyi suya indirmek hiç de kolay olmadı. Onu kaydırmak için her yanına kütükler koydurdum. Herkes gemiyi olanca güçleriyle itti ve gemi suya yavaşça salındı. Ertesi gün varımı yoğumu, gümüş, altın ne varsa gemiye götürdüm. Evcil hayvanlardan büyük küçük hepsini, hısım akrabalarımı, yaban hayvanlarını, ustaları, zanaatkarları gemiye bindirdim. Güneş tanrısı Şamaş bana dedi ki, ey Utnapiştim, rüzgar ve yağmur başlar başlamaz gemiye bin ve kapıları sıkıca kapat. Onun söylediği gibi gece birdenbire hava değişti. Fırtınayla birlikte yağmur yağmaya başladı. Hemen gemiye gidip kapıları sıkıca kapattım. Derken geldi çattı uğursuz zaman. Sabah ortalık ağarmaya başladığında gökyüzüne kara bulutlar yığıldı. Ortasında fırtına tanrısı Adat gürleyip duruyordu. Tanrı sözcüleri Sullat ve Haniş de onun önünde duruyorlardı. Yeraltı tanrısı Nergal yeri göğü tıkadı. Böylece suyu ne toprak çekecekti ne de buharlaşıp göğe yükselecekti. Ortalığı gündüz gibi aydınlatan şimşekleri göğü yararcasına gümbürdeyen gök gürlemesi izlemişti. Güney rüzgarları ve savaş tanrısı Ninurta da gücünü olabildiğince gösteriyordu. Yıkım artık kaçınılmazdı. Anunnakiler ve cehennem tanrıları öz alevleriyle bütün ülkeyi tutuşturdular. Adat öldürücü sessizliğini göğün her yerine boydan boya yaydı. Küçücük bir ışığı dahi karanlığa gömdü. Testi gibi kırıldı yeryüzünün temelleri. Utnapiştim sözünün devamını getiremedi. Yüzünde sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi bir ifade vardı. Başını öne eğip derin bir iç çekti. Gözlerinden yaşların süzüldüğünü gören Gılgamış hiçbir şey söylemeden sessizce bekledi. Kendisi de bu anlatılanlardan öyle etkilenmişti ki ölümsüzlüğün peşinde olduğunu bile unuttu. Utnapiştim gözlerindeki yaşları silip sözlerine devam etti. Ah Gılgamış, dehşet bir andı. Yeryüzü o kadar karanlığa gömülmüştü ki kimse kimseyi göremiyordu. Hatta tanrılar bile hiçbir şey göremez olmuşlardı. Kendi yarattıkları tufandan korkup yukarıya kaçtılar. Gök tanrısı Anu'nun yanına kaçıp köpekler gibi kıvrılıp yattılar. Tanrıça İştar'ı görmeliydin. Doğum sancısı çeken kadınlar gibi inleyip duruyordu. Tanrılar ecesi pişmanlıkla söyleniyordu. Lanet olsun o güne, tanrılar kurulunda kötü sözler ettiğim güne lanet olsun. Kullarımın yok olmasına nasıl razı oldum? Denizi balık yumurtaları gibi doldursunlar diye mi yarattım onları? Fırtına ve yağmur 6 gün 7 gece boyunca hiç durmadı. Tufan suları tüm ülkeyi kapladı. 7. gün geldiğinde fırtına sona erdi. Deniz sakinleşti. Tufan kesildi. Geminin penceresini açtım. Yüzüme ışık geldi. Temiz hava çarptı. Ortalığa baktığımda ortalık sessizdi. İnsanlar, hayvanlar, bütün canlılar çamura dönüşmüşlerdi. Bu durumu görünce olduğum yere çöktüm. Ağlamaya başladım. Biz kurtulmuştuk ama diğerlerine yazık değil miydi? Bütün her şey, zorluklarla meydana getirilen şehirler yerle bir olmuştu. Tanrılar bütün bunları ne diye yok etmişti? Bir türlü aklım almıyordu. Denizin her yönüne bir kara parçası bulma umuduyla baktım.
Bir gün, 2 gün derken 7. güne kadar öylece bekledim. 7. gün gelince belki bir kara parçası bulur diye dışarı bir güvercin saldım. Fakat konacak bir yer bulamayıp geri döndü. Bu defa da bir kırlangıç salıverdim. O da konacak yer bulamadı, geri döndü. Sonra bir karga yolladım. Karga konacak bir yer bulduğundan geri dönmedi ama ortalıkta bir şey görünmüyordu. Sonra ötelerde bir kara parçasının yükseldiğini gördüm. Gemi o yana doğru sürüklendi ve bir karaya, Nizir Dağı denen dağa oturdu. Sonra karaya çıktım. Bütün canlıları dört bir yana saldım. Tanrılara kurbanlar kestim. Dağın doruğunda sunu hazırladım. Her yana 7'şer kap içinde tütsü koydum. İçlerine sedir, mersin kokulu bitkiler ufaladım. Tanrılar hoş kokuyu aldılar. Sinekler gibi üşüştüler sununun yanına. Tanrılar ecesi İştar gelir gelmez, Tanrı Anu'nun onu sevindirmek için lacivert taşından yonttuğu gerdanlığı salladı ve şöyle konuştu. Ey buradaki tanrılar! Bugüne kadar şu lacivert taşından gerdanlığımı unuttuğumu gördünüz mü? Bu gerdanlığı unutmadığım gibi bugünü de unutmayacağım. Buyursun tanrılar bu sunudan paylarını alsınlar. Ancak Enlil sakın gelmesin, yaklaşmasın yanımıza. Çünkü bu tufanı düşüncesizce salıp kullarımı yok etmeye kalkışan odur. Ama Enlil çıka geldi. Gemiyi ve gemiden çıkanları görünce öfkeden deliye döndü. Bunları kim kurtardı? Kim haber verdi bunlara? Tek bir canlı bile sağ kalmamalıydı. Bu ahmaklığı kim yaptı? Diye öfkeyle söyleniyordu. Oğlu savaş tanrısı Ninurta babasına dönerek kim olacak? Böyle bir işi Tanrı Enki'den başka kim yapabilir? Dedi. Enki hemen söze girdi ve dedi ki Ey tanrıların en bilgesi, hiç düşünmeden bu tufanı nasıl salabildin? Bu nasıl bir düşüncesizliktir? Söyle bana, günahı olan günahının karşılığını alsın, baş kaldıranların cezası verilsin. Öldürmeye ne gerek var? İnsanların vahşi hayvanlar tarafından öldürülmesi bu tufandan daha iyidir. Salgın hastalıklar yayan yeraltı tanrısı Nergal'in insanları kırıp geçirmesi bu tufandan çok daha iyidir. Tüm ülkenin kıtlıkla boğuşması bile daha iyi. Ben tanrıların sırrını açığa çıkarmadım. Sadece Utnapiştim'e bir düş gördürdüm. Olacakları öyle öğrendi. Şimdi git konuş Utnapiştim'le. Bunun üzerine Enlil gemiye geldi. Benim ve karımın elinden tuttu. İkimizi de dışarıya çıkarıp aramıza girdi. Alınlarımıza elini koydu. Bizi kutsadı ve dedi ki Utnapiştim eskiden insan soyundandı. Şimdi o ve karısı biz tanrılara benzesin. Gitsin uzağa yerleşsin. Irmakların döküldüğü yere. Böylece beni ve karımı alıp uzağa yerleştirdiler. Irmakların döküldüğü bu yere. Gılgamış Utnapiştim'i hayretle dinlemişti. Ama bu anlatılan tufan hikayesinden kendi isteği doğrultusunda bir yorum çıkaramamıştı. Utnapiştim onun düşünceli haline bakıp şöyle konuştu. İşte ölümsüzlüğe böyle kavuştum. Ama tanrılar sırf sen ölümsüz yaşamı bulasın diye neden toplansınlar? Bana bu ölümsüzlüğü kendi suçlarını örtmek için verdiler. Sana ne karşılığında sunacaklar sonsuz yaşamı? Gılgamış umudunu kaybetmişti. Yolculuk boyunca ölümsüzlüğü bulmanın umuduyla içinde yanan ateş sönmüştü ve bunun sonucunda tüm o yolculuğun geçirdiği badirelerin ağırlığıyla uyku sis gibi üzerine çöktü. Öylece olduğu yerde uyuyakaldı. Onun bu halini gören Utnapiştim karısına şöyle dedi. Ölümsüz yaşamı dileyen şu adama bak, uykuya yenik düştü. Bunun üzerine karısı Utnapiştim'e şu adamı uyandır da geldiği yere geri gitsin, evine dönsün dedi. Utnapiştim ne kadar uğraştıysa da Gılgamış'ı uyandıramadı. Sonra doğrulup düşünceli bir tavırla Gılgamış'a baktı ve karısına şöyle konuştu. Belli ki uzun bir uyku onu bekliyor ama uyandığında o kadar uyuduğuna inanmayacaktır. Onun için her gün bir ekmek pişirip yanına koy ve uyuduğu her gün için duvara bir çizik çiz. Böylelikle uyandığında inkar etse bile kaç gün uyuduğunu kanıtlayabiliriz. Kadın her gün bir ekmek pişirip Gılgamış'ın başucuna koydu. Uyuduğu her gün için duvara bir çizik çizmeyi de unutmadı. İlk ekmek kupkuru kesildi. İkincisi küf tuttu. Üçüncüsü yaş kaldı. Dördüncüsünün kabuğu beyazlaştı. Hamura dönüştü. Beşincisi benek benek oldu. Altıncısı bayatladı. Koyduğu her ekmek sonrasında Gılgamış'ı dürtmesine rağmen Gılgamış tepki bile vermiyordu. 7. güne gelindiğinde kadın henüz yaptığı taze ekmeği Gılgamış'ın başucuna koydu ve onu dürttüğü an Gılgamış sıçrayarak uyandı. Etrafına şaşkın bir halde bakındı. Neden uyandırdınız beni? Tam da henüz uykuya dalmıştım.
Utnapiştim ve karısı onu gülerek izliyorlardı. Utnapiştim söze girdi. Henüz mü? Sana ne kadar uyuduğunu kanıtlamak için her gün başucuna bir taze ekmek koyduk. Duvara da bir çizik çizdik. Ekmeklere bak. Kimi kurudu, kimi küflendi. Son ekmeğe elini koy. Daha yeni pişti. Henüz soğumadı bile. Tam 6 gün uyudun. Gılgamış büyük bir üzüntüyle bir ekmeklere bir onlara baktı. Ben ne yapacağım şimdi? Eli boş mu döneceğim yurduma? Halkıma ne diyeceğim? Bütün o yaptıklarım, ettiklerim boşa mıydı? Görünen o ki ölümden kurtulamayacağım. O hep etrafımda dolaşıyor olacak. Ayağımı nereye atsam orada olacak. Utnapiştim de şöyle konuştu. Ah Gılgamış, bir tek sen değilsin ki ölüme mahkum olan. Tüm canlılar bunu yaşayacak. Ölüm korkusuyla ömür geçmez Gılgamış. Öyle sürüp gitmez. Gılgamış bunları dinlerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Utnapiştim sözünü sürdürdü. Bütün korkularını, üzüntülerini burada bırak. Evine döndüğünde günlerini dolu dolu yaşa. Keyfini çıkarmaya bak. Halkına yararlı işler yap. Halkın için yaptığın her yararlı iş seni de mutlu edecektir. Öyle işler yap ki asırlar boyunca insanlar seni ansın. Esas ölümsüzlük budur. Uruk şehrinde geçirdiği güzel günler Gılgamış'ın gözlerinin önüne geldi. Ne güzel günlerdi onlar. Ona şarkı söyleyenleri, şiirler okuyanları, sevenlerini hatırladı. Bir an olsun ölümü unutuverdi. O günlere öyle dalıp gitmişti ki Utnapiştim'in "Şimdi kendine gel, git, yıkan temizlen, saçını sakalını düzelt, yeni elbiseler giyin" sözleriyle kendine geldi. Utnapiştim Gılgamış'ın yanından uzaklaşıp kayıkçı Urşan abiye seslendi. Urşan abi emirlere hazır bir şekilde yanına geldi. Urşan abi, şu getirdiğin adam var ya, kirden pislikten bedeni kabuk bağlamış. Giydiği post çamura toza bulanmış. Onu al da yıkanıp temizleneceği yere götür. Temiz giysiler ver. Sonra da onu tertemiz olarak yurduna götür. Urşan abi onu yıkanacağı yere götürdü. Temizlenmeye o kadar ihtiyacı varmış ki sudan bir türlü çıkmak bilmedi. Sudan çıktığında toz çamur içindeki giysilerini fırlatıp denize attı. Onlar dalgalara kapılıp giderken ölümsüzlük umudu da onlarla yok olup gidiyordu. Gılgamış Urşan abinin verdiği temiz giysileri giydi. Saçlarını tarayıp beline bir kuşak bağladı. Onun bu halini gören Utnapiştim, "İşte artık krala benzedin. Şimdi Uruk'a, halkına dön. Onları yalnız bırakma. Urşan abi seni kestirme yollardan götürecektir." Urşan abi tekneye binmiş onu bekliyordu. Gılgamış, Utnapiştim ve karısı kıyıya geldiler. Gılgamış tekneye binerken zorluklarla boğuşup geldiği bu yoldan ellerinin bomboş döndüğü aklına geldi. Büyük bir hüzne kapıldı. Yüzü donuklaşmış, hayata karşı isteği kalmamış gibi duruyordu. Utnapiştim'in karısı onun bu haline çok üzülmüştü. "Utnapiştim, bak şu Gılgamış'ın haline. Kendine gelir gibi olmuştu da içim rahat etmişti. Ama yine eski haline döndü. Onun bu kadar büyük hayal kırıklığıyla gitmesine gönlüm razı değil. Ona şu gençlik otunu söyle de belki biraz teselli bulur." Utnapiştim karısına hak vermişti. Gözlerinden yaşlar akan Gılgamış'ın yanına yaklaştı. "Gılgamış, çok yorgun, çok acılı geldin buraya. Büyük bir hayal kırıklığına uğradın. Gönlüm seni boş ellerle göndermeye razı olmadı. Sana bir sırrı açıklayacağım. İnsan soyunun bilmediği bir sır. Tanrıların sırrı." Gılgamış heyecan içinde Utnapiştim'i dinliyordu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. "Bak Gılgamış, bir ot var. Kökü dikenli bir ot. Koparırken ellere batıyor, kan içinde bırakıyormuş. Ama bu bitkiyi yiyen kişi tekrar gençliğine, eski gücüne kavuşuyormuş. Ama sorun şu ki bu bitki derin bir suyun dibinde bulunuyor. Eğer onu alıp yersen tekrar gençleşir, eski gücüne kavuşursun." Gılgamış ölümsüzlük yerine gençliği duyunca bozulmuştu ama yine de hiç yoktan iyiydi. Yeniden genç olacak ve ömrü uzayacaktı. Bunun üzerine Gılgamış heyecanla kayıkçı Urşan abiye "Hadi kayıkçı, vakit kaybetmeden gidelim" dedi. Çok uzun bir yolculuktan sonra Utnapiştim'in bahsettiği derin suyun olduğu yere geldiler. Gılgamış ayaklarına taşlar bağladı ve suya daldı. Denizin dibine geldiğinde bitkinin dikenleri canını çok yakmasına rağmen buna aldırmadan tuttuğu gibi kopardı bitkiyi ve hemen ardından ayaklarına bağlı taşları çözüp su yüzüne çıktı. Suyun kenarındaki kıyıya çıktığında sevinçten uçuyordu. Artık istediğini elde etmişti.
Gılgamış Urşanabi'ye dedi ki, "Bak kayıkçı, bu bitki ölüm korkusuna birebirdir. Bu bitkiyi yiyene hiçbir hastalık etki etmez. Tanrılar gibi sağlıklı olur. Bu bitkiyi yurduma götüreceğim. Etkisini görmek için oradan birine yedireceğim bunu. Eğer olur da işe yararsa o kişiye gençleşen yaşlı adam adını vereceğim. Ve sonra bitkiden ben de yiyeceğim. Böylece ilk gençliğime döneceğim." Tekneye binip yollarına devam ettiler. Bir süre gittikten sonra gece olunca kıyıya yakın bir yerde durdular. Hava çok sıcaktı. Gılgamış sıcaktan bunalmışken içi serin su dolu bir çukur gördü ve elindeki gençlik otunu kıyıya bırakıp kendini suyun içine attı. Bu sırada bir yılan bitkinin kokusunu almıştı. Suyun kenarından süzülerek geldi ve gelmesiyle otu kaptığı gibi yemesi bir oldu. Gılgamış bunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Bağırıp çağırıyor, dövünüp duruyordu. Fakat olan olmuş, yılan otu yemişti. Kabuğunu değiştirerek pırıl pırıl parlayan genç bir yılan olmuştu. Gılgamış kayıkçıya dönüp şöyle konuştu. "Ben bunca sıkıntıya bunun için mi katlandım? Ellerim onun için mi kana bulandı? Kanımı bu yüzden mi akıttım? Şu yer aslanına ettiğim iyiliği kendime edemedim." Urşanabi onu teselli ediyor, sakinleştirmeye çalışıyordu. "Ah Gılgamış, ağlayıp sızlanmakla eline bir şey geçmez. Olan oldu artık. Gel, seni Uruk'a götüreyim. En azından geriye kalan hayatının tadını çıkar." Gılgamış gözleri yaşlı tekneye bindi. Tekrar yola çıktılar. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Gılgamış tekneden indi. Geriye dönüp Urşanabi'ye baktı. "Kayıkçı, olur da yolun Uruk'a düşerse yaptırdığım şehir duvarının üzerine çık. Etrafında gezin. İyice incele. Gözden geçir duvarı. Pişmiş tuğladan mı değil mi iyice bir bak. Sonra şehrime gir. Gez, gör. Tapınaklara gir. Ziguratlara çık. Çık da bak. Ne güzel şehirdir benim şehrim." Bunları söylerken hepsi gözlerinin önünden geçti. Birden düşmüş omuzları dikleşti. İçinde kendine güven ve canlılık hissetti. Şehrine doğru bakıp adımlarını hızlandırdı. Bir an önce sevgili şehri Uruk'a kavuşmak istiyordu.